Büyük patlamadan önce ne vardı sorusu anlamsız değil. Yalnızca yanlış araçlarla aranıyordu. Şimdi kozmoloji ile sayısal göreliliği gerçek anlamda buluşturan bir yaklaşım o karanlık alana ışık tutuyor. Öykü şöyle başlıyor. Genel görelilik evrenin tarihini yazan denklem takımını verir. Fakat zamanı yeterince geriye sardığınızda homojenlik ve izotropi varsayımları çöker. Tekilliklerle yüzleşirsiniz. Kağıt kalem çözümlerinin güvenli sokak lambasının altında dolaşmak kolaydır. Asıl fizik ise o ışığın ötesindedir. Tam burada sayısal görelilik devreye girer. Uzayı ve zamanı ayrı katmanlara ayırıp başlangıç verilerini kısıtlarla tutarlı biçimde kurar. Ardından süper bilgisayarlarda tam genel görelilik dinamiğini adım adım evrimleştiririz. Simülasyonlar ölçütlerin ölçüt seçimi, dilimleme, sınır koşulları sonucu nasıl yönlendirdiğini görünür kılar. Izgara inceltmeye duyarlılığı, yakınsamayı ve kısıt ihlallerini sürekli izleyerek fiziğin gerçekten çözüldüğünden emin oluruz. Bu sayede daha önce varsaymadan yazılamayan sorulara doğrudan gidebiliyoruz. Örneğin enflasyon. Erken evrende süper hızlı genleşme gerçekten bir çekim noktası mı yoksa belirli başlangıç yamalarına mı ihtiyaç duyuyor? Homojenlik dayatmadan anizotropik ve düzensiz konfigürasyonlardan başlayıp bunun yanıtını dinamik olarak test edebiliriz. Tekillik yerine yüksek eğrilikte etkin düzeltmelerle çalışan, sıçrayan çevrimsel evren senaryolarında, keskin çekim alanlarında kesme gerilmeleri ve küçük dalgalanmalar büyüyerek sıçramayı bozuyor mu? Yoksa kararlı bir yeniden doğuş mümkün mü? Bunu da artık sayılar söylüyor. Aynı çerçeve kozmik sicimlerin gerçekten var olması halinde hangi kütle çekim dalgalarını yayıp nasıl bir tayf bıraktığını kestirmemize yardım ediyor. Pulsar zamanlama dizileri ve LISA gibi deneylerle doğrudan sınanabilir imzalar elde ediyoruz. Farklı vakum bölgelerin çarpıştığı kabarcık çok evrenli senaryolarında gökyüzünde disk benzeri izler, özgül kutuplaşma desenleri nasıl görünürdü? Bunu da haritalamak mümkün. Eğer komşu bir evrenle çarpıştıysak gök kubbede bırakacağı bereler artık bir metafor değil, hesaplanabilir bir tahmin. Bütün bunların önemi şu: artık çözülebilir olana değil, fiziksel olana odaklanabiliyoruz. Ölçüt seçiminin etkisine dayanıklı, ızgara çözünürlüğünden bağımsız, geniş dinamik aralığa ölçeklenebilir sonuçlar üreterek, eğrilik değişimleri, kayma ve dönen akış bütçeleri, Gauss dışı izler ve dalga sinyalleri gibi gözlenebilirlerle doğrudan köprü kuruyoruz. Sokak lambasının dışı karanlık değil, verilerle dolu. Soruyu ertelemek yerine denklemleri koşturuyoruz. Varsayımları değil, evrenin kendisini konuşturuyoruz. Daha önce öncesi yok denilen yerde artık test edilebilir hikayeler var.